Burası Ahvar, Güney Irak Mezopotamyası'nda. Tam da Fırat ve Dicle'nin kesiştiği yerde sazlık bir bölge. Tevrat'a göre Adem'le Havva'nın yaşadığı Aden bahçesi burada. Babil'in asma bahçelerinin de burada olduğuna inanılıyor. Bu bölgede çoğunlukla Şiiler yaşıyor, geçimlerini bu sazlıklar üzerinden sürdürüyorlardı. Irak lideri Saddam'dan ve onun yönetiminden memnun değillerdi. 1991 yılında Saddam, yönetimine isyan eden bu vatandaşlarını cezalandırmak için koca bir nehrin akışını değiştirdi. Sazlıklar kurudu, bölgede değil Şiiler, neredeyse tek bir canlı izi bile kalmadı. Saddam daha önce de birçok isyanı kitlesel kıyımlarla bastırmıştı. Human Rights Watch'un verilerine göre 25 yıllık iktidarında yaklaşık 290 bin vatandaşının ölümünden doğrudan sorumlu. Kendi halkına karşı güç kullanan tek lider Saddam değil. Suriye'de komşusu Esad 2011 yılında Arap Baharı protestolarına büyük bir ordu gücüyle müdahale etti. Protestoların yalnızca ilk ayında yüzlerce insanı öldürüp binlercesini hapse attı. Ne Saddam'ın ne de Esad'ın bu müdahaleleri isyanları kökten bastırmaya yetmedi. Aksine tarihin gördüğü en kanlı terör örgütlerinden birine mükemmel bir ortam hazırladı. Düzenlendi saldırıda 9 kişi öldü, 43 kişi yaralandı. En az 128 kişi hayatını kaybetti. Düzenlenen saldırıyı DAEŞ'in üstlendiğini duyurdu. Terör örgütü IŞİD üstlendi. Şiilik ve Sünnilik mezhepleri İslam dininin en önemli iki kolu. Irak nüfusunun %60'ını Şii Araplar, kalan %35-40'lık kısmını ise Sünniler oluşturuyor. Sünnilerin çoğu Arap, nüfusun %15'ine denk gelen bir Sünni nüfusu ise Kürt. Kürtler de Irak'ta bu iki büyük mezhepten ayrı önemli bir güç merkezi. Saddam, Şiileri ve Kürtleri kendi vatandaşı olarak değil, adeta düşmanları olarak görüyordu. Saddam'ın lideri olduğu partisi Baas, Arap milliyetçisi, ülkede Sünni Araplar aslında azınlıkta olmasına rağmen parti tüm desteğini onlardan alıyordu. Devletin ve ordunun önemli kademelerinde yalnızca Sünni Araplar vardı. 2003'e kadar. Amerika Birleşik Devletleri 2003 yılında Irak'ı işgal etti, Saddam yargılandı ve idam edildi. Yalnızca Saddam'ın değil, partisi Baas'ın da izlerini tamamen silmek isteyen Amerika, eski Baas askerlerini Ebu Ghraib hapishanesine aldı ve burada oldukça sert bir muameleye maruz bıraktı. And those who were on high before, in particular the Baathists, who used their power to repress the Iraqi people, will be removed from office. Shortly, I will issue an order on measures to extirpate Baathist and Baathism from Iraq forever. Saddam'ın rejimi yıkılmıştı. Bu kez Sünniler sistemin dışına atıldı, güç Şiilere teslim edildi. The Sunnis were afraid for right reasons. So they were not like hallucinating that the Iraqi government is after them. It was mainly after them. Most of the people who came in power were motivated by revenge. Ebu Ghraib hapishanesinde işkence ve kötü muamele gören eski Baas askerlerinde Şii yönetimine ve Amerikan işgaline karşı daha da fazla öfke birikti. Burada kendisiyle aynı öfkeye sahip bir ortak buldu. Ebu Musab Ez-Zerkavi liderliğindeki Irak El-Kaidesi. Irak El-Kaidesi Sünni bir örgüt, El-Kaide'nin asıl merkezi olan Afganistan'dan bağımsız bir kol. Ama Zerkavi de Irak El-Kaidesi'ndeki birçok savaşçı gibi geçmişte Afganistan'da savaşmıştı. Afganistan'da edindiği savaş tecrübelerini Irak'a taşıdı. İşgal öncesi şartlarda Baas'la El-Kaide'nin yan yana gelmesi mümkün değildi. Baas Partisi devletin dinden arındığı bir Irak, El-Kaide ise bütün dünyaya yayılmış bir İslam devleti istiyordu. Baaslıların örgütlenme tecrübesi ve Irak El-Kaide'sinin adanmışlığı bir araya gelince tehlikeli bir yapı ortaya çıktı. Planları daha da tehlikeliydi. Şiileri kışkırtıp Sünnilere saldırmalarını sağlamak, böylece Sünni halkı ayaklandırarak Irak'ı bir Sünni-Şii savaşının içine çekmek. What Zarqawi says in the letter is, we have one choice, and that is to start a sectarian war. And basically to set all of Iraq on fire and to draw in the whole world. Sünni militanların Şiilerin kutsal mekanlarına karşı başlattığı saldırılar Şiilerin de silahlanmasına yol açtı. Bombalı saldırılar, adam kaçırmalar ve suikastler gündelik hayatın sıradan bir parçası olmuştu. Irak alevler içindeydi, Zerkavi'nin planı işliyordu. Irak devletinin kendilerini korumadığını fark eden Sünniler için El-Kaide tek seçenek oldu. When the civil war was at its peak, they had to side with Al-Qaeda because it was the only group that was defended them from the other people who will kill them just because their name is Omar and their name is Uthman and their name is... Zerkavi'nin bir hava saldırısında öldürülmesi bile şiddeti durduramadı. Yaşanan kaosun sorumluluğunu Amerika aldı, Irak'a 2007'de tekrar asker yığdı.
Yakalanan cihatçı militanlar Amerika'nın kurduğu Bukka kampına alındı. Bu kez Ebu Ghraib hapishanesindeki gibi sert bir muameleye maruz bırakılmadılar. Ama binlerce radikal örgüt militanını aynı yere kapatmak iyi bir fikir değildi. IŞİD'in yönetim kademesini oluşturan 25 kişiden 17'si Amerikan kontrolündeki bu kamplardan çıktı. 2010 yılında Tunus'ta başlayan protesto dalgası, bölgedeki çok fazla ülke gibi Suriye'yi de hareketlendirdi. Demokratik ve adil yönetim taleplerini göstermek için milyonlarca insan sokağa çıktı. Tunus 28 günde diktatöründen kurtulmuş, Mısır'da 30 yıllık otoriter lider sadece 18 gün dayanabilmişti. Suriye halkı da 1970'ten beri ülkeyi yöneten Esad ailesinden kurtulup daha özgür ve refah yaşayabileceğine inandı. Ama Beşar Esad koltuğunu bırakmaya yanaşmadı. Barışçıl protestoları büyük bir askeri güçle bastırmaya çalıştı. Protestoların ilk 2 ayında ölüm sayısı 1000'i, tutuklanan gösterici sayısı ise 10.000'i geçmişti. Ordunun bir kısmı kendi halkına saldırmayı kabul etmeyerek ordudan ayrıldı, muhalif gruplara katıldı. İsyan bir anda büyüyerek iç savaşa dönüştü. Suriye'de büyük bir otorite boşluğu oluştu. Bu da Irak'ta Bukka kampından zaman içinde ayrılan cihatçılar için büyük bir fırsattı. Irak İslam Devleti 2013 yılında Irak kamplarındaki eski militanların oluşturduğu çok fazla cihatçı örgütten sadece biriydi. Suriye'de oluşan otorite boşluğunu fırsat bilerek daha önce Irak'ta da denenen mezhep çatışması yöntemlerini Suriye'ye taşıdılar. İsimlerini de Irak-Şam İslam Devleti olarak değiştirdiler. Başlarda demokrat bir çizgide olan Özgür Suriye ordusu IŞİD'in ilk hedefi oldu. Ilımlı muhalifleri ortadan kaldırmak, Suriye'yi kanlı bir mezhep savaşına çekmek için önemli bir hamleydi. Böylece hareket etme alanları genişleyecekti. IŞİD başarılı oldukça muhalif gruplar arasında sağduyu kaybolmaya başladı ve yerini radikalleşmeye bıraktı. El-Kaide'nin Irak'ta başardığı gerilim burada da oluşmuştu. Suriyeli Sünni Araplar için iki seçenek kalmıştı. Ya Beşar Esad'ın baskıcı rejimi ya da Irak-Şam İslam Devleti. IŞİD önce Suriye'de ve kısa sürede de Irak'ta çok büyük bir bölgenin yönetimini ele geçirdi. Önemli Sünni şehirlerini ve en sonunda da ülkenin ikinci büyük şehri Musul'u aldı. Binlerce askeri teçhizat, bankalar, petrol kuyuları ve Musul Merkez Bankası'nda duran tam 429 milyon dolar böylece IŞİD'in kontrolüne geçti. Örgüt bu özgüvenle 2014 yılında ismini İslam Devleti olarak değiştirdi. O zamana kadar gizli bir hayat yaşamış olan örgüt lideri Ebu Bekir el-Bağdadi, kendini tüm dünya Müslümanlarının ve İslam hukukunun koruyucusu ilan etti. Gözünü bu coğrafyanın çok daha dışına çevirdi. Dünyanın dört bir yanında gerçekleştirdiği bombalı ve silahlı saldırılarla Irak ve Suriye'de senelerdir yaşanan durumu batıya da taşıdı. Bu strateji işe yaramıştı. Dünyanın dört bir yanından İslam Devleti'ne bağlılık ilan eden isyancı gruplar ortaya çıktı. 2015 yılına gelindiğinde İslam Devleti, Irak ve Suriye'nin neredeyse yarısına hükmediyordu. Günlük kazancı 3 milyon dolara ulaşmıştı. Örgütün beklenmedik başarısı ve Avrupa'da üstlendiği saldırılar bütün dünyayı alarma geçirdi. Amerika Birleşik Devletleri önderliğinde kurulan uluslararası koalisyon IŞİD'i havadan vurmaya başladı. 4 yıl boyunca tam 25.000 hava saldırısı gerçekleşti. Aynı anda 4 farklı cephede farklı düşmanlarla savaşmak zorunda kalan örgütün fiziksel sınırları yok edildi. Halifelik iddiası sadece 5 sene yaşayabildi. Bağdadi'nin sonunu Trump çok önemli bir şey oldu diyerek duyurdu. Suriye İç Savaşı 10. yılında ve hala sürüyor. Savaşta 110 binden fazlası sivil, 400 bin kişi hayatını kaybetti. 11 milyondan fazla insan yer değiştirdi. Suriye'nin birçok şehri harabeye döndü. IŞİD'in bugün kontrol ettiği bir toprak yok. Eski IŞİD üyeleri aileleriyle birlikte Bukka benzeri kamplarda. İnsanları IŞİD kadar radikal örgütlere iten şartlarsa hala sürüyor. Suriye'yi hala Beşar Esad yönetiyor. Katılımcı ve kapsayıcı bir yönetim anlayışı yok. Sünni Araplar ve Kürtler Suriye'de ikinci sınıf vatandaş konumunda. Irak, Şii nüfusun egemenliğinde bakanlıklar bile mezheplere göre dağıtılıyor. So like if the Ministry of Communication is controlled by Shia, you see like a lot of Shias go to college to study the things that eventually get them the job. So even like the university system, it became more and more narrowed on sectarian narratives. Vatandaşların bir kısmının devlet yönetiminden ve hizmetlerinden dışlanması onlar için radikal fikirleri cazip kılıyor. İnsanları IŞİD gibi tehlikeli ve radikal örgütlere iten sebepler sadece bunlar değil. Serimizin bir sonraki videosunda bu radikalleşmeye yol açan sebepleri detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.